İyi günler. Ben Doktor Tarık Pak. Natural Klinik Saç Ekimi Operasyon Şefiyim. Bugün sizlerle saç ekimi hakkında bilinmeyenleri ve merak ettiklerinizi cevaplayabilmek için buradayım. Saç ekimi nedir? Saç ekimi, saç kökü kaybı yaşandığı bölgelere ya da saçların seyrelmiş olduğu bölgelere hastalarımızın sağlıklı donör alanlarından yani ense ve şakak kısımlarından aldığımız grefleri ekme işlemidir. Saç ekimi küçük bir cerrahi operasyondur aslında ve bu cerrahi operasyonunun her operasyon gibi mutlaka uzman bir doktorla beraber ve hastane ortamında yapılması gerekmektedir. Saç ekimi operasyonumuzda biz ilk önce hastamızın donör alanını kontrol etmekteyiz. Yani donör alanı dediğimiz bölge genetik olarak saç dökülmelerine dayanıklı ve ömür boyu orada kalan saçların barındırdığı bölgelerdir. Bu ense ve şakak kısmındadır. Eğer hastamızın donör alanı ihtiyacı olan bölgeleri kapatmaya yeterli değilse biz sakal ve göğüsteki kılları da alarak ihtiyacı olan bölgelere sıklaştırma yapabilmekteyiz. Saç ekiminde hastanın kendi kökleri kullanıldığı için herhangi bir saç doku reddetme ya da saçlı derinin dokuyu reddetme gibi bir olasılık yoktur. Tabii ki her mikro cerrahideki yani her küçük operasyonlardaki gibi bu işin eğer uzman doktorlar tarafından yapılmazsa, deneyimli hekimler tarafından gerçekleşmezse mutlaka komplikasyonları da olacaktır. O yüzden hastalarımız bu saç ekim işlemini yapmadan önce mutlaka operasyon yapacakları hastaneyi görmeli, doktorlarıyla tanışmalıdır. Saç ekim operasyonunda biz sağlıklı grefleri donör alanından alırız. Hastamızın ihtiyacı olan bölgelere ya da seyrekmiş olan bölgelere ekeriz. Ve bizim için en önemli amaç hastamızın operasyondan sonra normal yaşantısına döndükten sonra saç ekiminin yapıldığını kimsenin anlamaması. Yani sanki saçları hiç dökülmemiş gibi o bölgede doğal bir saç hissiyatı verebilmektir. Ve bu operasyonun başarısında çok büyük bir etkendir. Aldığımız grefler normal saç çizgisinde, hastamızın kendi kafasına uygun saç çizgisinde, normal sanki saçları hiç kaybolmamış gibi natural bir görünümle uzadığı zaman biz başarılı bir saç ekimi operasyonu yapmışız diyoruz. Kimlere saç ekimi yapılır? Saç ekimi 20 ila 70 yaş arasında saç kaybı, saç dökülmesi, saç seyrelmesi ya da herhangi bir yanma durumu ya da herhangi bir geçirilmiş operasyon durumunda saç kaybı yaşayan bütün hastalarımızda yapılabilecek bir operasyondur. Bu 20 ila 70 yaş aralığındaki bütün kadın ya da erkeklere yapılabilen bir operasyondur. Kimler saç ektiremez? Tabii ki saç ektirmenin herhangi bir yaş sınırı olmamasına rağmen bazı hastalarımıza da saç ektirme imkanı bulamıyoruz. Örneğin birinci sıramızda eğer şakaklarında ve ense bölgesinde yani donör alanında ihtiyacı olan bölgeyi kapatacak kadar yeterli gref bulunmayan hastalarımızın teknik olarak saç ekimi yaptırması mümkün olamıyor. Çünkü eğer ihtiyacı olan alan çok fazla fakat bizim elimizde alabileceğimiz gref sayısı çok düşükse yapılacak olan operasyonun onun hayatında herhangi bir değişim yaratmayacağı için böyle bir operasyon yaptırmayı uygun bulmuyoruz. İkinci olarak saç ekimi basit bir uygulama olsa bile ne de olsa küçük bir cerrahi bir operasyondur. Bunun için herhangi bir kan hastalığı bulunan yani kan pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarımızı ya da operasyon sırasında kullanılacak lokal anestezilere alerjisi olan hastalarımıza ya da operasyonda operasyondan önce herhangi bir tansiyon ya da kalp rahatsızlığı olup da kan sulandırıcı kullanan hastalarımızı ve bu kan sulandırıcı ilaçlarını operasyondan 5 gün önce bırakamayacak durumda kalp rahatsızlığı olan hastalarımıza saç ekimi operasyonu yapamıyoruz. Saç ekimi ne kadar sürer? Saç ekimi basit bir cerrahi operasyondur. Bu gün içinde başlayıp ortalama 4 ila 6 saat arasında süren bir operasyondur. Hastamız ilk başta operasyon odamıza girer. Hastamızın tıraşını yaparız. Ondan sonra lokal anestezi ile beraber gref bölgesinden yani donör alanından greflerini alırız. Ondan sonra hastamızın ön saç çizgisini çizer ve peşinden ekim işlemine başlarız. Bu
total olarak yaklaşık 4 ila 6 saat sürmekte ve bu 4 ila 6 saat arasında hastalarımızın yemek ihtiyacı, dinlenme ihtiyacı da karşılanabilmektedir. Saç ekimi ağrılı bir işlem midir? Saç ekimi genel itibariyle ağrılı bir işlem değildir. Saç ekiminde biz lokal anestezi kullanıyoruz. Yalnızca hastalarımız lokal anestezi esnasında bu lokal anesteziklerin deri altında bıraktığı hafif sızı şeklinde bir ağrı hissedebilirler. Fakat lokal anestezi tamamlandıktan sonra, yani o bölge uyuştuktan sonra operasyon boyunca herhangi bir ağrı hissetmeyeceklerdir ve operasyon boyunca istedikleri gibi yani telefonla ya da herhangi bir muhabbet yapabilerek operasyonu tamamlayabilirler. Saç ekimi fiyatları neye göre belirlenir? Saç ekimi fiyatlarında belirlemede birçok değişken söz konusudur. Biz bize ulaşan hastalarımızdan öncelikle donör alanlarının ve ihtiyacı olan alanlarının resimlerini istemekteyiz. Bu resimlere göre ortalama bir fiyat belirleyip kendilerine iletmekteyiz. Ondan sonra hastalarımız muayeneye geldikten sonra hastalarımızın donör alanı, çıkartılabilecek greft sayısı, ihtiyacı olan alanların genişliği gibi konular muayene esnasında itinayla yapılmakta. Bundan sonra hastamızın greft yapısına göre ona en uygun olan teknik seçimi yapılmakta ve bu çıkartılacak greft sayısı, uygulanacak teknik, hastamızın ne kadar çok fazla grefte ihtiyacı olduğu gibi konular ele alınarak kendisine uygun bir fiyat çıkartılır ve bu uygun fiyat üzerinden operasyon başlatılır. Saç ekimi operasyonunda greft nedir? Bizim saç ekimi operasyonu esnasında kullandığımız bir terim olan greft aslında her saç kökündeki foliküler ünite adını verdiğimiz yapıyı temsil etmektedir. Bu greft yani foliküler ünite 1 ila 5 arasında değişen saç kökünü içermektedir. Yani biz hastamıza ortalama olarak senden işte 4000 greft çıkacak dediğimizde aslında bu 10.000 adet saç telini kapsamaktadır. Bir greft hastadan hastaya değişmekle beraber ortalama olarak 2,5 adet saç teli içerir. Ve biz yani hastamızdan 3000 greft alıyoruz dediğimiz zaman ya da sizin 3000 grefte ihtiyacınız var dediğimiz zaman bu aslında 7500 adet saç kökü yani saç telini anlatır. Saç ekimi sonrası saçlarım tekrar dökülür mü? Hastalarımızdan en sıklıkla duyduğumuz sorulardan birisi de budur. Saç ekimi esnasında biz hastamızın genetik olarak dökülmeye dirençli saçlarını almaktayız. Bu saçlar şakak ve ense bölgelerinde bulunmakta. Yani bizim donör alanı dediğimiz bölgede. Bu saçlar genetik olarak yaratılış itibariyle vücuttaki hormonal değişikliklere, testosterona, strese, yaşam tarzına yani saç dökülmesine neden olabilecek bütün etmenlere karşı dirençlidirler. Etrafınızda gördüğünüz saç kaybı yaşamış insanların mutlaka şakak ve ense bölgelerinde saçları vardır. İşte bunlar benim demin anlatmaya çalıştığım genetik olarak dirençli yani dökülmeye dirençli olan saçlardır. Biz saç ekimi esnasında bu saçları alıp ön bölgeye transfer ettiğimiz için yani yalnızca saç kökünün yerini değiştirdiğimiz, yapısını değiştirmediğimiz için bu saçlar aynı şekilde ömür boyu testosterona, yaşam şeklinize ya da strese bağlı dökülmelere dirençli olan kökler olacaktır ve saç ekimi başarılıysa bu kökler ömür boyu sizin ihtiyacınız olan bölgelerde yaşamaya devam edecektir. Yani başarılı bir saç operasyonundan sonra ekilen kökler, ekilen saçlar herhangi bir kayba uğramaz ve ömür boyu ekildikleri yerde doğal bir görünümle yaşamlarına devam ederler. Ekilen saçlar ne zaman çıkar? Hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan birisi de ekilen saçların ne zaman çıkacağı. Biz operasyonumuzu birinci günde yapıp, ikinci günde hastamızı dinlendirip, üçüncü günde hastamızın ilk yıkama işlemini yapmaktayız. Bu yıkama işleminden sonra kendisinin uyması gereken kuralları kendisine anlatmaktayız. Eğer hastamız bizim yazdığımız ilaçlara ve kendisine söylediğimiz kurallara uyduğu müddetçe ilk 10-15 günlük süreçte bir kabuklanma süreci başlayacaktır ve
15 günün sonunda bu kabuklanma yani kabuklanma süreci bitecektir. 15 gün içinde hastamızın derisinde oluşan bütün kabuklar dökülecektir. Daha sonra ilk 2 ay hastamızda şok dökülme dediğimiz bir evre yaşanabilir. Bu evre bizim saç kökleriyle beraber ufak bir miktarda ektiğimiz saç tellerini içerir. Yani biz kökle beraber ufak bir saç teli de ekiyoruz ve ilk 2 ay içinde bu ekilen saç köklerinin yani düşme evresi olacaktır. Çünkü ektiğimiz kök ilk önce kendini kurtarmaya, yeni kan damarları oluşturmaya çalışacak ve üzerindeki saç telini dökecektir. 3. aydan itibaren kökler yeni saç oluşturma evresine girecek. 3. aydan itibaren kökler çalışmaya başlayacak, yeni saç telleri oluşturmaya başlayacaktır. 6. aydan itibaren gözle görülür bir şekilde bütün ekilen kökler kendi saç tellerini oluşturmuş ve bu saç telleri uzamaya başlamıştır. En nihai sonuç 8. ayda artık bütün kökler saçlarını oluşturmuş ve oluşan saçlarda artık gözle fark edilebilecek bir şekilde kalınlaşmış ve artık doğal bir saç yapısını oluşturmaya başlamıştır. 8 ay ile 1 yıl arasında da tamamen artık kimsenin saç ekim operasyonu olduğunu anlamayacak düzeye gelmiştir. İş hayatına ne zaman dönebilirim? Biz hastalarımıza saç graftine göre 1 ya da 2 gün içerisinde operasyonlarını bitiriyoruz. Hastalarımız ikinci günde dinlenme günü olarak boş geçiriyorlar ve hastalarımızın 3. gününde ilk yıkamasını yapmak üzere hastanemize çağırıyoruz. İlk yıkama yapıldıktan sonra hastalarımıza ilk 10 gün boyunca kendi saçlarını nasıl yıkayacaklarını ve ilk 15 gün 1 ay içinde saçlarına nasıl davranılacakları anlatılıyor. Hastalarımız ilk yıkamayı yaptıktan sonra yani operasyonun 3. gününde normal hayatlarına dönebilirler. Tabi bu konuda dikkat etmeleri gereken, eğer estetik kaygıları varsa, herhangi bir şapka giymek istiyorlarsa bol ve geniş şapkaları giymeleri, çok sıcak havada, güneş altında, oradaki kökleri kurutacak sıcaklıkta kalmamaları ya da yağmur altında ya da çok şiddetli rüzgarlarda dışarı çıkmamaları şeklinde öğütlerle normal hastalarımız 3. günde kendi yaşamlarına çok rahat bir şekilde dönebilirler. Saç ekim teknikleri nelerdir? Şu anda dünya üzerinde uygulanan 3 çeşit saç ekim tekniği vardır genel itibariyle. Bunlardan bir tanesi FUT, bir tanesi FUE ve DHI yöntemi. FUT yönteminde hastamızın dönör alanından strip şeklinde bir deri parçası kesilir. O deri parçasından uygun grefler toplanır ve hastanın ihtiyacı olan bölgelere ekilir. Fakat bu yöntem hastanın dönör alanında çirkin bir yara izini ve alınan gref sayılarının çok düşük olması nedeniyle artık tercih edilmemektedir. Şu an bizim kliniğimizde uyguladığımız 2 çeşit saç ekim yöntemimiz vardır. Bunlardan birisi FUE, bir tanesi ise DHI yöntemi. FUE yönteminde mikromotor yardımıyla hastamızın dönör alanından topladığımız grefleri hastamızın ihtiyacı olan bölgelere safir kalem ile kanallar açarak o kanalların içine alınan grefleri yerleştirme işlemidir. Bu FUE yöntemi ile hastamızdan hem arka dönör alanından iz bırakmadan yani orada herhangi bir yara izi bırakmadan grefleri ayrıca toplayabiliyoruz ve alınan gref sayısı da çok hastamızın ihtiyacı olan bölgelere yetecek kadar oluyor ve hastamızın ön bölgesine kanallar açarak o kanallara topladığımız grefleri teker teker ekme işlemini yapıyoruz. Bir diğer yöntemimiz ise DHI yani Cho-Ipен yöntemi. Bu Cho-Ipen yönteminde aynı FUE gibi hastamızın dönör alanından mikromotor yöntemiyle topladığımız grefleri bu sefer kanal açmadan direkt Cho-Ipen dediğimiz özel saç ekim kalemlerinin içine yerleştirerek o kalemlerle beraber ekim yapma işlemi. Yani DHI ve FUE arasında toplanan grefler arası yani gref toplama açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır. İkisi de mikromotor ile dönör alanlarından yani gref toplama işlemi. Fakat ekim sırasında DHI yönteminde FUE'deki gibi kanal açılma olmuyor. Toplanılan grefler direkt Cho-Ipen kalemlerinin içine konularak direkt ekime başlanıyor. DHI ekimini biz şu hastalarımıza daha çok tercih ediyoruz. Çünkü DHI yöntemi daha yeni geliştirilen bir yöntem. Santimetre kare başına daha fazla greft ekilebilen bir yöntem. Ayrıca
Greft alım işleminden sonra herhangi bir kanal açılma işlemi beklenmediği için greftlerin dışarıda daha az durduğu bir yöntem olup hastalarımızın DHI yönteminden daha memnun kaldıkları ve ekilen köklerin daha doğal, daha sık bir şekilde çıktığı bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta. Ve DHI yönteminde alınan greftler direkt çoipen dediğimiz özelleşmiş kalemlerin içine konulup ekildikleri için herhangi bir ekim esnasında da zarar görme ihtimalleri ortadan kalkmıştır. Saç ekimi operasyonu öncesinde dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir? Saç ekimi operasyonu her ne kadar basit bir operasyon gibi görülse de yine ufak bir cerrahi operasyonudur. Bu yüzden hastalarımızın operasyona gelmeden önce uymaları gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan en önemlisi, eğer hastamızın herhangi bir kronik hastalığı varsa bu kullandığı ilaçları mutlaka operasyona gelmeden önce doktoruyla paylaşmalıdır. Eğer kan sulandırıcı, kan inceltici herhangi bir ilaç kullanıyorsa bunu operasyondan 5 gün önce bırakmalıdır. İkincisi, eğer hastamız sigara kullanıyorsa bunu mutlaka operasyondan 5 gün önce bırakmalıdır. Çünkü bu cerrahi bir işlemdir ve ekilen saçların oksijene ihtiyacı vardır. Ve sigara kandaki oksijeni düşürdüğü için operasyonun başarısız olma ihtimalini yükseltir. Ayrıca hastamız alkol alıyorsa mutlaka bir hafta öncesinden alkol alımını kesmelidir. Çünkü alkol kanı sulandırır ve operasyon esnasında kanamayı artırır. Hastamız operasyon günü rahat kıyafetler giyerek gelmeli. Operasyondan sonra kafasından rahat geçebilecek genişlikteki kıyafetleri tercih etmelidir ki ekim alanına herhangi bir zarar vermesin. Ayrıca operasyon günü kafasına herhangi bir madde, jöle, krem sürmemeli ve operasyon sağlığıyla ilgili kendi kafasına o gün boya sürmemelidir. Saç ekimi operasyonu sonrası bakım nasıl olmalıdır? Saç ekimi operasyonu sonrasında hastalarımızın uyması gerektiği bazı kurallarımız vardır. Bunlardan ilki operasyondan sonra kendisine verilen ilaçları mutlaka düzenli olarak kullanmalı. Ve bu ilaçları saati saatine doktorunun kendisine önerdiği şekilde kullanması zorunludur. İkinci olarak hastamız operasyondan sonra ilk yıkama gününe gelene kadar saçlarına herhangi bir şekilde su değdirmemeli. Yani birinci günde operasyonu yapıyoruz, ikinci gün hastamız dinleniyor. Üçüncü gün ilk yıkama günü gelene kadar herhangi bir şekilde ekim bölgesini ıslatmaması gerekiyor. Bundan sonra hastamız yıkama günü bizim yanımıza geldiği zaman ona kullanacağı serumlar, kullanacağı kremler ve şampuanları veriliyor. Bu operasyondan sonraki yani ilk yıkama gününden sonraki 10 gün boyunca bizim verdiğimiz şampuan ve losyonlarla saçlarını yıkaması gerekiyor. Hastamız operasyondan sonraki bir ayı çok önemlidir. Çünkü bu bir ay içinde oradaki saç kökleri deriye tutunacak, orada kendi damarlanmasını sağlayacak ve yeni saç üretimine başlayacaktır. Bu bir ay içinde ekim yapılan bölgeye çok dikkatli davranmalı. Herhangi bir şekilde kaşıma, o bölgeye bir yere vurma, o bölgeye çok dar şapka giyme şeklinde uygulamalara maruz bırakmamalıdır. Hastamız operasyondan sonra ilk bir hafta mümkünse sigara ve alkol kullanmamalı ve bu sonraki sürecinde de kendi beslenmesine dikkat etmelidir. Hastamız operasyondan sonraki bir hafta içinde bol su içmeli ve tuzsuz yemekler yemeye çalışmalıdır. Ayrıca ilk bir ay içinde hastamızdan denize girmemesi, sauna gibi çok sıcak ortamlarda bulunmaması, öğlen vakti çok sıcak güneşin altında durmaması, çok sert esen rüzgarlarda ya da yağmur altında durmaması şeklinde öğütler veriyoruz. Eğer hastalarımız bu bizim verdiğimiz öğütlere uyduğu müddetçe saç ekimi operasyonu başarılı olacaktır ve kendi doğal saçlarını ömür boyu memnun bir şekilde kafasında taşıyacaktır.